Mutfağımızdan merhaba. Bugün de daha önce kanalımızda yapmış olduğum muhallebili cevizli vişne soslu tatlının muhallebisiyle yine kanalımızda yapmış olduğum limonlu pelte tarifini buluşturup güzel bir tatlı tarifiyle geldim. Bu ekonomik güzel tarifi inşallah sizler de yapıp çok beğeneceksiniz. Muhallebimizin malzemeleri 1 litre süt, 4 yemek kaşığı nişasta, 4 yemek kaşığı un, 1 su bardağı şeker, 1 çay bardağı hindistan cevizi, 1 yemek kaşığı margarin veya tereyağı, 1 paket vanilya. Limonlu peltenin malzemeleri 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şekerimiz var, 1 litre kaynar su, 1,5 adet iri limon suyu, 3 çorba kaşığı mısır nişastası, 1 çay kaşığına yakın zerdeçal, yarım su bardağı soğuk su, süslemek için hindistan cevizi. Öncelikle muhallebimizi yapıyoruz. Hemen unumuzu, nişastamızı güzelce tencereme aldım. Üzerine şekerimizi, hindistan cevizimizi aldıktan sonra şöyle güzelce karıştırıyorum. Hemen üzerine sütümüzü de alıyorum. Sütüm dolapta olduğu için soğuk süt arkadaşlar. Ocağımızın altını harla açmayacağım. Kesilme yapmasın diye sütümüz. Şöyle bir karıştıracağım. Ocağımızın altını da açtım. Çırpıcıyla bir çırpacağım. Muhallebimiz puding kıvamına gelene kadar güzelce pişiriyorum. Evet, muhallebimiz güzelce koyulaştı. Hemen ocağımın altını kapatıyorum dibi tutmasın diye. Ve üzerine 1 paket vanilya. Güzelce 1 kaşık tereyağımızı da ilave ediyorum. Margarin de ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Hemen çırpmaya devam ediyorum. Tereyağımız da eridi. Şöyle akışkan, gayet güzel muhallebimiz hazır. Hemen bardaklara alıyorum bu aşamada eşit miktarda. Güzelce ocağa suyumu almıştım. Kaynadı. Hemen içerisine şekerimizi ilave ediyorum. Böyle güzelce karıştırıp şekerimizin erimesini sağlıyorum. Şekerimiz içerisinde eridi. Şerbetli suyumuz hazır. Şöyle ocağımızın altını iyice kıstım. Hemen sos aşamasına geçiyorum. Kabımı aldım. Hemen mısır nişastamızı içerisine ilave edeceğim. Zerdeçalımızı da içerisine ilave ediyorum. Limon suyumuzu da ilave ediyorum. Suyumuzu da ilave ettim. Topaklaşmaması için iyice güzelce çırpıp bir sos elde edeceğiz arkadaşlar. Evet, sosumuz hazır. Hemen üzerine şerbetli suyumuzu alıyorum. İyice karıştıracağım. Hiç topaklaşma oluşmadı. Ocağımızın altında biraz harla açtım. Sosumuzu ilave ediyorum tenceremize. Güzelce yoğunlaşacak.
Yine puding kıvamı gibi olacak. Şöyle 1-2 dakika kaynatacağım arkadaşlar tekrar. Görmüş olduğunuz gibi rengi de yine muhteşem oldu. Tadı da öyle. Güzelce pişiriyorum. Güzelce hafif bir koyulukta akışkan bir kıvam oldu. Bu aşamada güzelce ocağımızın altını kapatıyorum. Şöyle 5-6 dakika bekleyeceğim. Hemen bir cezveye alacağım. Bardaklarıma rahat alabilmek için biraz bekleyip geliyorum. Limonlu peltemizi, cezvemizi aldım. Henüz daha sıcak. Hemen bardaklarımızın üzerine alıyorum. Bu arada muhallebimiz de soğudu. Limonlu peltemiz güzelce, iyice soğuyacak arkadaşlar ve üzeri kabuk bağlayacak. Süsledikten sonra geliyorum. Ben biraz acele ettim. Henüz daha tamamen pelteleşmedi. Şu an daha sıvı. Hafif kabuk bağladıktan sonra güzelce üzerini Hindistan ceviziyle süsledim. İyice soğuduktan sonra tatlımızı istediğimiz gibi sunuma alabiliriz. Tatlımız sunuma hazır. Sütlü muhallebisiyle oldukça lezzetli olan ve muhallebimizin üzerinde de rengiyle, tadıyla yazın serinletici, hafif tatlı, hafif mayhoş. Ne demiştim daha önce? Güneşin rengini almışçasına limonlu pelte ve yine üzerinde muhallebisinin içinde de Hindistan cevizi, limonlu peltesiyle, sütlü muhallebisiyle, şu güzel rengiyle, tadıyla oldukça güzel bir tatlı oldu. Yine bir videomuzun sonuna geldim. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni bırakmayı, yine yeni tariflerimiz için zili açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.